Hepinize merhabalar. Nihal'in Mutfağı YouTube kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Kurban Bayramı'na şöyle sayılı günler kala size çok güzel bir tatlı tarifiyle geldim. Baklava açmayı bilmeyenler için, baklava açmak zor gelenler için yapımı çok kolay ve lezzeti çok güzel bir tatlı tarifiyle geldim. Umarım sizler de beğenir, olumlu veya olumsuz yorumlarınızı benimle paylaşırsınız. O halde sizleri çok fazla bekletmeden tatlımın yapımına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Ben tatlımın ilk önce şerbetini hazırlıyorum. 2,5 su bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı su ve bir dilim limon ekleyip tatlımı ocağa alacağım. Kaynara çıktıktan sonra bir 5 dakika kaynatıp ocağın altını kapatıp tatlımı soğumaya bırakacağım. Tatlımız soğuk, şerbetimiz soğuk, tatlımız ılık olacak. Yani ilk sıcaklığı çıktıktan sonra şerbeti dökeceğiz. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra şerbetimi ocağa alıyorum ve hamurun yapımına geçiyorum. Hamuru için 125 gram oda ısısında margarin. Siz tereyağı da isterseniz kullanabilirsiniz. Şöyle 2 tane yumurta ben kullandım. 2 yumurtanın akı, bir yumurtanın da sarısı içine, bir yumurtanın sarısı da üstüne süreceğim. Şöyle bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ, bir çay kaşığı tarçın, bir çay kaşığı pudra şekeri ve bir su bardağından 2 parmak eksik irmik katıp şöyle sıvı karışımlarımı homojen bir hale alana kadar karıştırıyorum. Ben toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Sizler de unu ölçülü olarak kullanırsanız daha iyi olur. Çünkü yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre, unun markasına göre bu kıvamı değişkenlik gösterebilir. O yüzden her zaman diyorum, unu kontrollü bir şekilde ekleyin. 2 çay kaşığı hamur kabartma tozu katıp karıştırmaya devam ediyorum. Hamur kabartma tozunu bir paketi katmamamızdaki sebep şöyle bu tatlımızın özelliği küçük küçük böyle lokmalık çok güzel tatlılar çok kabarmayacak. Yani normal böyle tatlılar gibi kabarmaması gerekiyor. O yüzden 2 çay kaşığı yeterli oluyor. Şöyle spatulayı çıkarıp elimle karıştırmaya devam ediyorum. Şöyle hamurumu iyice karıştırıp toparladıktan sonra kalıp olarak pet şişe kullanılacak. Pet şişeye şöyle bıçakla bir iz attıktan sonra makasla keseceğim. Şöyle bir mutfak makasıyla pet şişenin uç kısmını kesip daha sonra bir çakmakla şu ucu sivri kısmı sivri oluyor ya, orayı çakmakla şöyle bir yakacağız ki elimizi kalıp olarak kullandığımız zaman elimizi falan kesip bir zarar vermesin diye çakmakla şu üst kısmını yakacağız. Şimdi hamurumu şöyle kulak meyvesinde güzel yumuşacık bir hamur oldu. Şöyle masamın üzerine alıp şeklimi vermeye geçeceğim. Şekli de inanın o kadar güzel. Böyle herkesin hayranlıkla yapabileceği bir şekil diyebilirim. Böyle şöyle küçük parçalar halinde alacağım. İsterseniz bunu siz tüm hamuru da böyle merdane ile açıp kalıpta kesebilirsiniz. İsterseniz şöyle benim gibi küçük küçük de yapabilirsiniz. Yani hiç fark etmiyor. Böyle çok ince olmayacak şekilde bir hamuru böyle ilk önce elimle düzeltip daha sonra merdane ile üstünü şöyle pürüzsüz olması için merdane ile bir düzelttikten sonra kalıpla şöyle küçük küçük şekiller çıkıyor. Bakın gerçekten böyle yapması çok güzel, zevkli bir tarif. Ben ilk şeklimi yaptım, bitirdim. Şöyle yanlardaki çıkıntıları şöyle alıp bakın tatlımın şöyle küçük küçük şekiller veriyorum. Pet şişeyle olması da böyle bütün tatlıların aynı boyutta olmasını sağlıyor. Gerçekten çok güzel. Siz aynı tarifi başka istediğiniz bir
kalıpla da yapabilirsiniz. Evinizde olan herhangi bir kalıpla da yapabilirsiniz veya yuvarlak da yapabilirsiniz. Ama bu tarif, bu görsel o kadar güzel gözüküyor ki ben şöyle biraz elimle aldıktan sonra şekli daha bozulmaması için şöyle bir hamur kesme aparatıyla alıyorum. Böyle almak daha kolay oldu, inanın. Evinizde eğer hamur kesme aparatı yoksa siz bir spatula ile veya bir bıçakla alabilirsiniz. Böyle olunca alımı daha kolay oluyor. Şöyle ben yaptığım bir parçayı bitirdim. Şimdi diğerine geçtim. Şöyle elimle biraz düzelttikten sonra merdane ile üzeri daha güzel gözüksün diye merdane ile şöyle üstünden bir geçiyorum. Şöyle kalıbımı tekrardan kullanıyorum. Gerçekten o kadar güzel gözüküyor ki tatlılarımız. Herkesin böyle severek yapabileceği bir tatlı tarifi. Tadı da emin olun bir o kadar güzel. Evet, neredeyse ben tatlılarımı şöyle yarısına kadar yaptım. Yine aynı şekilde spatula ile bütün tatlıları alıp tepsiye yerleştiriyorum. Sizler beni bu aşamaya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımın büyük bir yerlere gelebilmesi için desteklerinize ihtiyacım var. Olumlu veya olumsuz yorumlarınızı benimle paylaşırsanız ben de buna göre eksiklerimi bilir, daha dikkatli bir şekilde devam edebilirim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz bu arada sohbet ederken tatlılarımı neredeyse bitirdim. Şöyle sonuncu parçayı yapıyorum artık. Şöyle bütün tatlılarımı bitirdim. Bakın o kadar güzel gözüküyor ki hep bir boyutta. Çok güzel bir tarif oldu. Ben bunun için üstüne fındıkları bir bıçak yardımıyla birkaç parçaya bölerek tatlımın üzerine yerleştirdim. Bütün tatlımı bakın bitirdim. Fındıklarımı yerleştirdim. Önceden ısıtılmış 170 derecede alt üst kızarana kadar pişirdim. Tatlımı fırından alıp şöyle bir ilk sıcaklığı çıktıktan sonra soğuk olan şerbetimi tatlımın her yerine gelecek şekilde döküp sizler bir gece önceden de yapabilirsiniz veya eğer ani bir misafiriniz varsa yapıp ılık fırında bekletebilirsiniz. Böylelikle şerbetini daha güzel kolaylıkla çekebilir. Bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler. Hoşça kalın.